Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bandana ya da saç bandı öreceğiz. Bu saç bandımızın modelini birkaç yıl önce aslında video çekerek örmüştüm. Fakat videoda bir sorun olduğunu yeni öğrendiğim için yeniden çekmek istedim. Gördüğünüz gibi burada batik birikle yani renkli olacak şekilde burada sade biraz daha ince zarif bir iple ördüm. Aynı ölçüye ulaşabilmek için ince ipimle bunda 2 numara tığ kullanmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 model yaptım. Kalın olan ipimle de 1, 2, 3, 4, 5 modelde aynı ölçüye ulaştım. Ve kalın olan ve renkli olan bandanamda düğme ile tamamladım. Yani bağcık yapmadım. Bu düğmeyi nasıl kullanacaksınız? Burada şeffaf bir düğme diktim ben. Renkli ip kullandığım için. Şimdi burada şuradaki delikleri ilik olarak kullanabiliriz. Fakat burası baktınız çok geniş. İlla ki bu deliği kullanmak zorunda değilsiniz. Diyelim şuraya kadar getiriyorum. Bandanayı biraz üst üste bindirebilirsiniz. Zaten burası saçınızın alt kısmında kalacak. Dilerseniz bir iki tane düğme dikebilirsiniz. Başınıza göre büyük geldiğini düşünürseniz şuranın da sabit durması için buraya da bir düğme dikerseniz iki tane düğme ile kapatmış olursunuz. Kullanımını bu şekilde. Diğer bandanamda da uç kısmında da zincir çekerek üzerine sık iğne gittim. Bağlamak için ince olsun diye biraz böyle uzattıktan sonra da zincirimizi çekiyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Zaten bu kısmı videomda paylaşıyorum. Bu da diğerine göre çok daha zarif. Bu da rengiyle tabii ki cezbedecektir sizleri. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi bandanamızın yapım aşamasına beraber geçelim. Bandanamı böyle ince dokuda bir iple ördüm ve tığ olarak da 2 milimetre tığ kullandım. Şimdi biraz daha kalın renkli bir iple ve 3 milimetre tığ ile öreceğim. Burada öncelikle zincir çekerek başlayacağım. Sihirli halka yapmayacağım. Burada sağlam açılma olmasın diye. 6 tane zincir çektim. İlk zincirimin içerisine batarak bu kısmı başta biraz sıkılamazsanız daha kolay çekersiniz, batarsınız. Şöyle düzelteceğim. Kaydırdım. 1 2 3 tane zincir çekerek yukarı çıktım. Şimdi burada ikili trabzan yapıyorum. Zinciri de trabzan sayıyoruz. 3 tane trabzanımız oldu. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı halkaya batarak 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir daha. İki zincir daha çektim ve son üçlü grubumuzu yapıyoruz. Bakın 4 tane üçlü grubumuz oldu. Kare bir şekilde başlamış olduk. Burada tığımın üzerine dolamamı yaptım. Başlangıçta çektiğim zincirin tepesine batıyorum.
ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yukarı çıkmak için zincir değil de trabzan yapacağım. Şimdi bunu trabzan boyunda uzatıyorum, ilmeğimi üzerine bastırdım, çevirdim, tığım üzerine dolanmış oldu. Boşluğa batıyorum, ilmek aldım, 2 2, tekrar ikili trabzan yapıyorum ve üçüncü kez ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç kısmımız burasıydı. Kare şeklinde ördük. Şimdi sıraları git gel yaparak öreceğiz ve şu noktadayız. 3 tane ikili trabzan yaptık, arada 2 zincir, 1 2 ve aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi diğer boşluğa geçerken arada bir zincir çekiyoruz ve sıradaki boşluğa geçiyorum. Üç tane ikili trabzan, 1 2 tane zincir ve boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan. Diğer boşluğa geçeceğim için bir zincir çekiyorum, doladım ve bir sonraki boşluğa atlıyorum. 1 2 3, 1 2 zincir çektim, dolamamı yaptım, aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Şeklimiz bu şekilde oluştu. Bakın 1 2 3, dördüncüye yapmayacağız. Şimdi döneceğiz, git gel yaparak öreceğiz demiştim. Ve şuradan gösterecek olursam kenarlardan ve ortadan giden direk diyelim, direk kısımları bu kısımlar. Şimdi 1 2, ikinci sıramızda tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Dönüşlerde hep 2 zincir çekeceğiz. Şimdi devam ediyorum. 1 2 zincir çektim, dönüşümü yaptım ve örgümü çevirdim. İlk boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum hemen. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 2 tane üçlü grubumuzu yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum, tığım üzerine dolama yaptım. Şuradaki bir zincir çektiğimiz boşluğa bir trabzan yaptık. 1 2 3 tane zincir çektik. Aynı boşluğa ikili bir trabzan yapıyoruz. Burada şu modelimizin yuvasını oluşturduk. Bir zincir, yine üçlü grubumuzun ortasına 1 2 ve 3, 1 2 zincir çektim. Aynı boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Yine tek zincir çektiğimiz aradaki boşluğa 1 2 3 zincir, ikili trabzan yapıyorum yine aynı yere. Bir zincir ve son üçlü trabzanlarımızın ortasına geldik. Yani sıra sonuna geldik. 2 zincir, üç tane trabzan. Üçüncü sıramız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1 zincir, 1 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan, aynı yere. Burası yuva oldu. Şu arada bir zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Burada bir zincir,
Bir trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Aynı yere bir trabzan daha. Bir zincir, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve 3. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Dönüşlerde hep 2 zincir çekeceğimizi söylemiştim. Dönüyoruz. Yine bu kısımlar hep aynı gidecek. Yani üçlü gruplarımızın ortasına yine üçlü 2 tane trabzan grubu yapacağız. Arasında 2 zincir olan. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradan bakacağım. Bakın yuva yaptığımız sıraydı. Şimdi şu kısımdayız. Yuvamızın içerisine 9 tane trabzan yapacağız. Bir zincir çektik. Yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yine üçlü grubumun arasına iki tane üçlü grup çalışıyoruz. 2 zincir arada. Bakın bu kısımlar sona kadar hep aynı. Başlangıçta, ortada ve solda. 3 grup trabzandan sonra zincirimi çekiyorum bir tane. Yaptığımız yuvaya 9 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Yine üçlü grubun arasına ilk üçlü trabzan 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, bu kısmı da tamamladık. 2 zincir çekerek döndük. Yine buraya 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, ve 3 trabzan daha. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şu sıradayız. 9 trabzanımızın tepesine batacağız. Bir zincirimi çektim, dolamamı yaptım. Biraz ipimi açıyorum. Birinci trabzanımın tepesine hemen ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir. İkincinin tepesine trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sırada hep bu şekilde ilerleyecek. Hep arada bir zincir çekerek burada 2 4 6 8 9 trabzanımızın tepesine yine trabzan yaptık. Sadece aralarda birer zincir çekerek tamamladık. Şimdi üçlü grubumun olduğu noktaya geçiyorum hemen. Bir zincirimi çektim. Yine 9 trabzanımızın tepesine batacağız. Arada bir zincir. Trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve devam ediyorum. Bir zincirimi çektim.
devam ediyorum. Bu kısmı artık anlatmadan hızlı bir şekilde yapıyorum. Bir iki zincirimi çektim, döndüm. Yine üçlü trabzanımı çalışıyorum. Üçlü derken aynı noktaya 3 tane yan yana yaptığımız trabzanı söylemek istiyorum. Bakın şöyle bitmiş hali. Bu birinci sıramızdı. 2, 3, 4, 5. sıramızı tamamladık ve şimdi 6. sıradayız. 6. sıramızda şu nokta, yani şuradayız şimdi ilk modeli tamamlayacağımız için. Kutucuk olan sıradayız. Üçlü trabzandan sonra 1 2 zincir çekiyorum bu sırada ve yine trabzanımızın tepesine batacağız. İlk trabzanın tepesine battım, trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çekiyorum, yine dolamamı yaptım. Bir trabzan atlıyorum, ikincinin tepesine batıyorum, kutucuğumu yapıyorum. Aralarda 2 zincir çekiyoruz bu sırada. Doladık. Bir trabzan atlıyoruz, ikinciye batıyoruz. 2 zincir, birini atladık, ikinciye batıyoruz. 2 zincir ve birini atladık, son trabzana batıyoruz. 1 2 zincir çektim yine ve 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum hemen. 2 zincir, aynı yere 3 trabzan daha. 1 2 zincir çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Birini atlıyorum, ikinciye. Birini atlıyoruz, ikinciye. Aralarda 2 zincir, bir atladık, ikinciye batıyoruz. Ve son trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 zincir çektim ve bu kısmı hemen 6. sıramızı tamamladık, kutucuklu olan sıramızı. Şimdi 7. sıradayız. Burada bu kısmı hemen yaparak başladım. Bir zincirimi çektim, dolamamı yaptım. Buradaki ilk boşluğa yuva yapıyoruz. Bir ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğa yine ikili trabzan yapıyorum. Bu yuva şurada yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde şuradaki desenimizin yuvası. İkinci desene geçmiş oluyoruz burada. Şimdi burada yuvamızı yaptık. İkili trabzandan sonra herhangi bir zincir çekmeden yandaki boşluğa batıyorum, sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. İkinci boşluğa batıyorum, sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki boşluğa batıyorum, sık iğne. 1 2 3 ve sıradaki boşluğa batıyorum, yine sık iğne. Burada bakın, yuvadan sonra 1 2 3 tane üçlü zincir çektik, battık. Şu son boşluğa yine
herhangi bir zincir çekmeden sık iğneden sonra tığımızın üzerine dolamamızı yapıyoruz. Boşluğa ikili trabzan çalıştım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı boşluğa yine ikili trabzan çalışıyorum. Burada bir zincir çektim. Şu kısma geldik. Burada hemen 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, yine 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum ve bir zincir. İlk boşluğa yuva yapıyoruz. İkili trabzan, 3 zincir ve ikili trabzan yaptım. Şimdi herhangi bir zincir çekmeden yandaki boşluğa sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir, bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitledim. 3 zincir, bir sonraki boşluğa sabitledim. 3 zincir, yine bir sonraki boşluğa sabitliyorum. Son boşluğa geldiğimizde yine herhangi bir zincir çekmeden dolamamızı yaptık. İkili trabzan, 3 zincir ve aynı boşluğa yine ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve buradaki üçlü trabzanımı çalışıyorum hemen. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan daha. 2 zincir çek. Bir önceki sırayı tamamlayarak bu noktaya geldim. Bakın burada yuvalarımıza ikinci modelimizin 9'ar tane trabzanını dolduracağız. Yani şu sıradayız. Bir zincirimi çektim. Yuvamıza, yani bakın şu ilk boşluğa değil, yuvanın arasına, yuva yaptığımız yere dikkat edelim. 9 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Saymadan ilerledim. 2 4 6 8 9 9 tane trabzanımı yaptım. Yandaki 3 zincir çekmiştik. Bunun içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki 3 zincire batarak boşluğuna sık iğne yaptım. 2 3, bir sonrakine batıyorum ve sırada yuvamız var. Bakın 2 tane 3 zincir çekmiş olduk. 2 9 trabzan arasına. Dolamamı yaptım herhangi bir zincir çekmeden. Yuvanın içerisine 9 tane trabzan. Gördüğünüz gibi 2 4 6 8 9 oldu. Burada bir zincirimi çekiyorum. Doladım. Yine şu noktaya bir zincirimi çektim. Dolamamı yaptım. Yuvaya 9 tane trabzanımı çalışıyorum hemen. İki, 4, 6, 8, 9 oldu. Hemen yandaki 3 zincir çektiğim boşluğa sık iğne yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir çektim. Bir sonraki boşluğa sabitledim. Yine 2 tane 3 zincir çekmiş olduk ve sıradaki yuvamıza 9 trabzan.
9 trabzanımı yaptım ve bir zincir çektikten sonra boşluğa trabzanlarımı çalışıyorum. İki zincir çekerek döneceğiz ve bu sırayı da gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. İpim batik biri olduğu için farklı renge geçiş yapmış olduk bu sırada da. Şimdi dönüyorum hemen. Şu kısmı yaparak devam etmek istedim. Bir zincirimi çektim, dolamamı yaptım. Şimdi 9 trabzanımızın üstüne yine trabzan yapacağız. Aralarda bir zincir şeklinde. Yani şu sıradayız. Sıradakine batıyorum. Arada bir zincir. İki, dört, altı, sekiz, 9 tane aralarında bir zincir olan trabzanlarımızı tamamladık. Burada yine sıradaki 3 zincirimizin boşluğa battık. Sık iğne yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Bir sonraki boşluğa batıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Burada bir tane yaptık. Burası da üçgen 3, 2, 1 diye azaldı gördüğünüz gibi. Burada yine herhangi bir zincir çekmeden ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. İkincinin tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Üçüncünün tepesine batıyorum. Bu sırada aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım. Ve son trabzanın tepesine de batıyorum. Bir zincirimi çektim ve şuradaki hemen trabzanlarımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde yapacağız. Ortaya geldik. Burası tam ortamız. Şu tarafta da aynı işlemi yapacağız. Yani 9 trabzanın üzerine birer tane trabzan, aralarında birer zincir çekeceğiz. Şurada da sadece bir tane 3 zincir çekeceğiz. Aynı buradaki gibi bu kısmı da tamamlıyoruz ve diğer sıradan yeni sıramıza başlamaya hazırız. Bu sırayı da tamamladık ve şimdi kutucuk sırasındayız burada. Şöyle biraz düzelteceğim. Burada en son üçlü grubumuz çalıştıktan sonra bir iki tane zincirimi çektim. Bu sırada burada da hep trabzan aralarında da iki zincir kullanıyoruz. Normalde hep şuralarda bir zincir çekiyordum. Kafanızı karıştırmayalım. İki zincirimi çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir, iki zincir çektim. Birini atlıyorum, ikinciye batıyorum. İki zincir. Yine birini atlıyorum, ikinciye batıyorum.
2 zincir, birini atlıyorum, ikinciye batıyorum, 2 zincir ve birini atlıyorum, son trabzanıma battım. Yine 2 zincir çektim. Burada 3 zincirimiz vardı arada. Buraya herhangi bir işlem yapmadan direkt buradaki ilk trabzanımın tepesine geçiyorum. Diğer trabzana atlıyoruz. Yine arada bir tanesini atlıyoruz. İkinciye geçtik. Bir atladık, ikinciye. Bir atlıyoruz, ikinciye. Ve burada sonuncuya denk geldik zaten. 2 zincir çektim. Aradaki direk kısmını çalışıyorum. 2 zincirdi, pardon. İki zincir çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bu sıra aslında şurada çalıştığım sıranın aynısı, fakat burada şuradaki 3 zincirimiz var arada. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye biraz beraber ilerletiyorum. Zaten buradan sonra anlayacaksınız hep nasıl ilerleyeceğinizi. Sıradaki atladık. Sonuncuya batıyorum yine. 2 zincirimi çektim. Bakın 3 zincirimizin olduğu yere geldik. Bu kısmı atlıyoruz. Direkt birinci trabzana batıyoruz yine. Ve 2 zincir çek, bir trabzan atla, ikinciye bat. 2 zincir çek, bir trabzan atla, ikinci trabzanın tepesine bat olarak devam ediyoruz. Son trabzanımıza da battım. Sıramı tamamladım ve yeni sırama da başlangıcımı hazırladım. Burada gördüğünüz gibi iki modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi üçüncü modelimiz için yuva yapımına geçeceğiz. Yani şuradaki yuvalar gibi burada da konumlandıracağız. Yuvaların yerlerini belirleyeceğiz ve bundan sonrasında artık siz tekrar ederek, videoyu baştan izleyerek kafanız karışırsa devam edeceksiniz. Bu ipim kalın olduğu için ve 3 numara tığ kullanmıştım. Diğer ipim ince ve 2 numara tığ kullanmıştım. Bakın, ölçüyü göstermek istiyorum. Şöyle. Benim geldiğim noktada 4 modeli tamamlamışız ince olan ipimle. Yani büyüklüğünü siz her kime örüyorsanız, kendinize ya da çocuğunuza, bir başkasına baş ölçüsü alarak büyüklüğünü tamamlayabilirsiniz. Çünkü burada ben bu bandanamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modelde tamamlayacağım. Bunu en fazla 5 model yaparsak, yani 5 sıra model uygularsak yeterli olur diye düşünüyorum. Belki 4 sırada bile yeterli olabilir. Çünkü 2 modelde 4 sıraya gelmiştik zaten. Şimdi bu sırada da kurulumu yapalım. Ve diğer sıraları nasıl devam edeceğini zaten buradan sonra kendiniz anlamış olursunuz. Burada bir zincirimi çektim. İlk boşluğa yuva kuruyoruz. Şurada da ilk boşluğa yuva kurmuştuk. Bakın, burada da ilk boşluğa yuva kurmuştuk. Bu değişmez bir kural. Bu şekilde başladığınızda da yanılmazsınız zaten. İkili trabzan yapacaktım. Bir. Yuva kurarken arada 3 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa ikinci trabzanı yapıyorum.
Ve sıradaki kutucuğa herhangi bir zincir falan çekmeden direkt batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Yandaki boşluğa batıyorum. Ve geldik. Bakın 3 zincirin üzerine yaptığımız boşluk yuva yeri olacak ve burada da 3 zincirden sonra sık iğne yapmıştım. Herhangi bir zincir çekmeden dolamamı yaptım. Bu 3 zincirin üstündeki boşluğa yuva yapıyorum. İkili trabzan, 1 2 3 zincir, aynı yere yine ikili trabzan. Bu ikinci yuvamızdı. Herhangi bir zincir çekmeden yandaki boşluğa sık iğne ile sabitledik. 3 zincir çektik, yandaki boşluğa sabitledik. 3 zincir çektik, yandaki boşluğa sabitledik. 3 zincir çektik, yandaki boşluğa sabitledik ve sıradaki son boşluğumuza yine herhangi bir zincir çekmeden hemen dolamamı yaptım. İkili trabzan, 3 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan, bir zincir çekiyorum ve ortadaki direğimize geldik. Bu kısmı hemen tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum ilk boşluğa. Sol taraftaki ilk yuvamızı yapıyoruz. 3 zincir ve ikinci trabzanımı da yaptım. Burada pardon zincir çekmeden direkt yandaki kutucuğa sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle yapacağım. Bakın bu sıramızda kurmuş olduk ve bu birinci yuvamız, bu ikinci yuvamız, bu da üçüncü yuvamız oldu. Bu şekilde ilerleyerek bandanamızı istediğiniz ölçüye gelene kadar örün. Şimdi bağcık ya da düğme yapım kısmı ya da bir de kirpik kısmını göstereceğim. Şimdi bağcık olarak ilerlerken ben burada bandanamın ölçüsünü tamamladım. 2 zincirimi çektim, döndüm. Şimdi bir anda ip inceldi elimde. Değişik bir his oldu. Burada kenardaki direğimizi yaptık. Bağcık kısmına geçeceğimiz için 1-2 zincir çekiyorum. Tekrar döndüm. Direk kısmını biraz ilerletiyoruz anlayacağınız. İki zincirimi çektim arada. İki zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine dolamamı yaptım. Aradaki boşluğa şurada ipimin katını da kaçırmışım sanırım. Bakın bu şekilde ilerletiyoruz. İsterseniz sonuna kadar bu şekilde, yani bağcığın uzunluğunu ne kadar isterseniz bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz ama normalde bir önceki videomda ben o şekilde tamamlamıştım. Bu direk kısmını sonuna kadar örmüştüm. Ama şimdi yeni bir
fikir geldi aklıma. Biraz böyle 3-5 sıra daha ilerleteceğim. Yani sonuna kadar tamamlamayacağım bu şekilde. Biraz örerek ilerlettim bakın. Bence bu kadar yeterli. Çünkü bandana zaten başımızın etrafını sarıyor. Biraz da burası denk gelecek. Ve uç kısmını ince olsun, bağlamak kolay olsun diye zincir çekeceğim. Şöyle. Ortaya geldim. İlk üçlü grubumu yaptım. Buradan sonra istediğiniz ölçüde zincir çekin. Yani bağlamaya yetecek kadar rahat. Çektiğim zincirin üzerine sık iğne yaparak geldim ve bağcığımın uç kısmı da burası. Burada şöyle zincir çekmiştik. Zinciri çevirdim. Arkasında duran şu kabarcık kısımlara batarak sık iğne yaptım. Şöyle ilmek gibi görünüyor zaten. Yani illaki böyle batmanıza gerek yok. Normal zincire de batabilirsiniz ama bu şekilde daha hoş görüneceğini düşündüm. Şimdi şöyle en son çıkmıştık. Burada hiç zincir çekmeden yine 3 tane trabzanı tamamlıyorum. 1 2 3 4 zincir çekersek şuraya batacağız. Yeterli gelecek mi bakalım. Evet. 3 4 zincir. Bir sonraki boşluğa 1 2 3 4 zincir, az gelirse 5-6 tane de çekebilirsiniz. Bir tane de 5 çekeceğim ben. Dönüşlerde çekmiş olduğumuz 2 zincirle oluşan boşluğa batıyoruz. Burada iyi durdu da sonrasında 5 çekin bence. İlk bir ikisinde 4 çektim ama kasılmasın. 5 zincir. En sonda şu boşluğa batıyorum. İki zincir, 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Dilerseniz şöyle trabzanın tepesine bu şekilde batabilirsiniz kirpik yapmak için. Dolamamı yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 zincir çektim. Şöyle buraya batması da oldukça kolay. Trabzanın tepesine böyle batabilirsiniz. İpim ince ve katları çok çabuk ayrıldığı için hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3 zincir çektim. Dilerseniz de şu boşluğa batarak kirpinizi yapabilirsiniz.
İkisi de aynı kapıya çıkıyor gördüğünüz gibi. Böyle şu ara noktaya kadar geleceğim, o yüzden yapıyorum. Şöyle boşluğa batarsak çok daha hızlı ilerleriz. Bakın kirpiklerimiz oluştu. Burada en son boşluğa batmışım zaten. Bakın 3 tane zincir çektiğimiz kısım var. Bu 3 zincirin içerisine de batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Yine 3 zincirimi çektim ve tepesine isterseniz böyle, isterseniz boşluğa batarak kirpiğimizi çalışıyoruz ve bir sonraki boşlukla devam ediyoruz. Kirpik kısmını da bu şekilde yapacağız. Dört bir tarafını dolaşacağız. Yine bu uca geldiğimizde de aynı karşı tarafta yaptığımız gibi bu kısmı yapacağız. Burada da zincirimizi çekip yine sık iğne ile döndüğümüz zaman da şu kenardan da aynen şurada olduğu gibi bir sıra isterseniz zincir gidebilirsiniz. İsterseniz de böyle tırtıklı bir görünüm olsun derseniz hiç gitmeden bu şekilde kullanırsınız. Bence bu şekilde daha hoş duracağını düşünüyorum ben. Zincir çekmeyeceğim. Şimdi bunu düğmeli nasıl yaparız? Burada tam bittiğimiz yerde, yani şu kısmı uzatmadan, yani buradan kirpiğin hizasında bırakacağız. Şu kısmı örmeyeceğiz. Burada direkt kirpiklerimizi yaparak bitireceğiz. Bu kısma şöyle hemen uç kısmına bir tane düğme dikeceğiz. Karşı taraftan da zaten şuradaki ara boşluk var, bakın buradan burayı düğme iliği olarak kullanabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi gayet rahat geçti. Yani buraya dikeriz. Buradan da iliğini yapmış oluruz ve düğmeli bir şekilde kullanırız. Ya da düğme istemezseniz böyle küçük çıt çıtlardan da dikebilirsiniz buraya. Her ikisi de çok pratik olacaktır. Bağcıklı sevenler tabii ki bağcıklı tercih edebilir. Bu şekilde taş bandımızı tamamlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yarım kalanlar, yapacak olanlar, herkese kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşana dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.